Merhaba, ben Elif Damdan. Merhaba, ben Samet Ulutaş. Bugün sizlerle sprint hedefi konusunda bilgi paylaşacağız. Samet, sprint hedefi nedir ve nasıl oluşturulur? Sprint hedefi belirleme konusunda Product Owner'lık ve Backlog yönetimiyle ilgili alanda önde gelen kitapların yazarlarından Roman Pichler'in yaklaşımını ele alabiliriz. Sprint hedefi belirlemeden önce 3 sorunun yanıtı aranmalıdır. Biz bu sprinti niye koşuyoruz? Sprinti amacına nasıl ulaştırırız? Sprintin amacına ulaştığını nasıl anlarız? Bu 3 sorunun kolaylıkla yanıtlanabilmesi için Pichler bir de şablon yaratmıştır. Başlıkların üzerinden beraber tek tek geçecek olursak, hedefler bölümü sprintin neden değerli olduğunu belirtir. Örneğin kullanıcılarımız ürettiğimiz ürün parçasını kullanmak için istekli olacaklar mı? Ya da kurduğumuz mimari istediğimiz performansı sağlayacak mı? Metot bölümü ise bu hedefin nasıl gerçekleştirileceğini belirtir. Bu bazen çalışır ürün parçası üretmekten geçer, bazen ise kağıt üzerinde bir prototip tasarlayarak bir fikirle ilgili geri bildirim alabilmektir. Bazen de teknik bir riski adreslemek isteriz. Bu durumda ise müşterilerimizle değil, mimari ekibimizden birileriyle çalışmamız gerekir. Metrikler bölümü, hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl ölçümleyeceğimizi belirtir. Örneğin müşterilerimize bir demo gösterdik ve onlardan o anda aldığımız geri bildirimlerin minimum %66'sının pozitif yönde olması yönünde bir metrik belirleyebiliriz. Ya da ürünümüzün yeni üretilen ekranlarının %80'inin bir dakikadan daha kısa sürede açılmasının başarılması gibi metrikler belirleyebiliriz. Burada konuyu biraz daha açmak için müsaadenle bir sorum olacak. Elbette. Bazen sprint hedefiyle user story'ler karıştırılabiliyor. Takımlar sprint hedefini tüm user story'leri içerecek şekilde özet olarak oluşturabiliyorlar. Bu konudaki yorumlarını paylaşabilir misin? Tabii, user story'ler o sprint boyunca hangi işleri yapacağımızı ifade ederken, sprint hedefi ise o işleri hangi sebeple yapacağımızı ifade eder ve bizlere yol gösterici olur. Yani sprint hedefi user story'lerden çok farklıdır. Sprint hedefini oluştururken belirsizliklere odaklanmak kritiktir. Özellikle ilk sprintlerde ürünümüzle ya da projemizle ilgili riskli gördüğümüz konuların ya da yaptığımız varsayımların netleştirilmesiyle ilgili sprintler koşmamız, yani sprint hedefi olarak da bunları belirlememiz daha faydalı olacaktır. Var olan kritik riskler çözüldükten ve büyük belirsizlikler netleştirildikten sonra ürünle ilgili geliştirmeleri yapmaya başladığımızda, yani ilerleyen sprintlerimizde sprint hedeflerimizi belirlerken ürün geliştirmeleriyle ilgili hedefler belirlemeye daha çok dikkat edebiliriz. Bir diğer konu ise sprint hedefi ancak Product Owner'ın ve Development Team üyelerinin anlaştığı ortak bir hedef olduğu takdirde başarılı olabilir. Bu yüzden planlama toplantılarımızda sprint hedefini belirlerken Product Owner'ımızın ve takım üyelerimizin hemfikir olabilmesi çok kritiktir. Son olarak sprint hedefindeki 3 sorunun yanıtı ve sprint backlog'umuzun tüm parçaları ekrandaki gibi görünecektir. Bu arada kim ne zaman bakacak olursa olsun board kendisine sprint hedefini hatırlatmış olacaktır. Paylaşımların için çok teşekkür ederiz Samet. Ben teşekkür ederim Elif. Tekrar görüşmek dileğiyle. Agile olun, agile kalın.